Arkadaşlar herkese merhabalar. Bilgilendirici bir canlı yayınla karşınızdayız. İlk önce şunu hatırlatmakta fayda var. Vadeli işlemler son derece riskli bir piyasadır. Vadeli işlemleri özendirmek için bu canlı yayını yapmıyoruz. Sadece vadeli işlemlerle ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bildiklerimizi en azından size aktarmak istiyoruz. Vadeli işlemleri merak edenler ya da vadeli işlemlerde zarar edenler için bilmediğiniz taraftan biraz daha anlatmaya çalışacağız. Vadeli işlemlerde işlem yapıyorsanız, yani ben vadeli işlemlerde işlem yapıyorum diyen bir adam eğer funding fee'yi bilmiyorsa vadeli işlemlerde bence kesinlikle işlem yapmamalı. Israrla söylüyorum, bunların hepsi eksi de olabilir bir anda. Çünkü vadeli işlemler riskli bir piyasadır. Israrla söylüyorum, vadeli işlemleri özendirmeye çalışmıyoruz. Funding fee dediğimiz şey arkadaşlar borsaların aldığı bir komisyon değildir. Ömer'in söylediği doğru bilinen yanlışlar arasında ilki buydu galiba. Funding fee borsanın kazandığı bir şey değildir. Yani siz bir funding fee ödediğinizde borsaya ödemezsiniz. Funding fee tamamen kullanıcılar arası bir transferdir. Bu niye olur? Bu daha önce bunun videolarını yaptık ama bir hatırlatma babında söylüyoruz bunu. Spot piyasayla vadeli işlem piyasasını aynı seyirde, aynı fiyatta hareket ettirmek için yapılan bir şeydir. Nasıl örnek verelim arkadaşlar? Bir tane coin 10 lira. Vadeli işlemlerde de 9 liradan işlem görüyor. Bu durumda herkes vadeli işlemlerde, birazdan örneğini göstereceğiz, bu coin'e short açıyordur. Dolayısıyla short açanlar long açanlara bir bedel ödemeli ki bir an önce bu shortlarını kapatsınlar. Ya da long açanlar para alacağız diye düşünüp daha fazla long açsınlar ve bu sayede spot piyasayla vadeli işlemler piyasası dengede tutulsun diye yapılmış bir şeydir. Bütün funding fee'ler sadece kullanıcılar arası transferdir. Herhangi bir şekilde borsalar para kazanmaz. Eksi funding bir abi. Eksiye düştüğü zaman shortların ağırlıklı olduğu bir pozisyon var mesela. Mesela şu an hangisi var? PHB var. PHB'de şu an shortlar ağırlıklı ve o kadar çok ağırlıklı ki şu an eksi 2,5 gibi bir fonlama oranı var. Ben bu arada ilk defa gördüğüm fonlama oranlardan bir tanesi. Genelde 0,75, 1 falan bazen oluyor. En fazla 1,5 falan. Evet. O da ben de bu arada en çok gördüğüm fonlama oranlarından bir tanesi, onu söyleyeyim. Binance'de galiba ilk de olabilir belki. Evet. Çünkü hiç denk gelmedik öncesinde. Evet. Şu an bu yüzden bu PHP coin'e çok fazla short girildiği için eksi funding'e düşmüş. Evet, buz paritesinde şu an 1.23 olan coin, hemen sola geçelim Ertuğrul. Hemen vadeli işlemlere geçelim. 1.19. Yani spot piyasada 1.23'ten işlem gören bir coin vadeli işlemler tarafında 1.19. Bu kadar yüksek bir funding fee olmasının sebebi de bu. Yani vadeli işlemler tarafında herkes bu coin'e short basıyor. Yine ilk defa kripto kurduğuna bahsedilecek, çok eminim. Bir konudan bahsedeceğiz. O kadar iddialıyız yani. Başka kimsenin bahsettiğini hiç zannetmiyorum. Vadeli işlemlerde arbitraj mümkün mü? Bu arada borsa içinde. Borsa dışı değil. Normalde arbitraj nedir arkadaşlar? X borsasından alırsın. Onu gelip Y borsasına atarsın ve satarsın. Böyle bir şey değil. X borsası içerisinde yapıyorsun arbitrajı. Yani herhangi bir yere parayı tekrar geçirmene gerek yok. İlginç bir şekilde az önce bahsettiğimiz PHP'de 3 günde Binance'ın kendi içerisinde sadece arbitraj yaparak, bu arada bunu da doğru anlatmasam burada da zarar edenler çıkar. Arbitraj yaparak tam 237 dolar kazanmak mümkünmüş. Ama kaç dolarlık bir işlemde, buna da dikkat etmek gerekiyor. Bakın sağ sol üstte position size yazan 10.000 dolarlık bir işlemde 237 dolar. 1000 dolarlık bir işlemde 23 dolar kazanmak mümkünmüş. Sadece arbitraj yaparak. 10.000 dolarlık PHP'm var. Evet. Tamam mı? Spot tarafında. Bunun karşılığında sen kesinlikle para kazanmak istiyorsun. Evet. Tamam mı? Diyor ki bunu sat hemen. Tamam. Git onun karşılığında 10.000 dolarlık long aç. Tamam, anladım.
Çünkü hala 10 bin dolarlık long'un var ya, yani sattın 10 bin dolarlık, gittin orada long açtın 10 bin dolarlık. Hala 10 bin dolarlık o PH1000 duruyor değil mi? Evet. Bunun karşılığında eksi funding'den dolayı bir funding fee alacaksın. Evet. Bu da senin arbitrajın olsun. Evet doğru. Bu da senin kazandığın para olsun diyor. Şimdi mesela tam tersine geçelim. Tam tersi bir örneğe geçelim. Şimdi BTC dominansta da. Şimdi bir daha açalım funding fee kısmını. Ramazan, farklı bir bakış açısından bir daha anlatacağız arkadaşlar. BTC dominansta da diyor. Yani BTC dominansının endeksi arkadaşlar. Bu BTC dominansının yine endeksinin spot piyasadaki değeri. 10 bin dolarlık bir BTC dominansının diyor. Gidip short açarsan diyor. Short kısmına geçelim. Perpetual kısmına, vadeli işlemler tarafına geçelim. Buradan diyor git 10 bin dolarlık bir işlem aç. Artı bir fundingden dolayı long açtığın için bir para alacaksın diyor. Diğer kısma gel. Sonra short açıyorsun. Funding artıyor ya, para alıyorsun. Evet. Short aç, artı fundingden dolayı para al. Sonra aynı pozisyonu git spotta aynı size'da 10 bin dolarlık diyor. BTC dominansını git spottan al diyor. Bunun karşılığında diyor kaç dolar kazanıyor musun? 31 dolar. Kaç günde? Tabii ki 3 günde. Evet Ramazan, seni de alalım bu arada. Şimdi çok basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani benim kendi kafam o şekilde yattı çünkü. Şimdi siz bir pozisyonu hatchlerseniz vadeli de, yani mesela kaldıraç işlemlerine girdin. Aynı noktadan hem short hem long açtın. Sonsuz likidasyonun var, öyle düşün, tamam mı? Likidasyonun çok bir önemi yok da. Aynı yerden hatchlediğini düşün. Fonlama oranı da eksi olarak çok yüksek, tamam mı? Şimdi sen short'tan eksi fonlama olduğu için para ödeyeceksin. Long'da da eksi fonlamadan dolayı para alacaksın ya. Kafa kafaya çıkıyorsun bu işte, değil mi? Bir kar edemiyorsun fonlama oranında. Adam sana diyor ki bu pozisyonu diyor burada eksi fonlama olduğu için long'la, fonlamadan para al. Aynı oranda fonlama oranı olmayan bir borsa bulsan oradan istersen short'la. Fonlama ödemeyeceğin için, yani fonlama ödemeyeceğin bir ortam bulursan oradan short'la ki fonlama eksi de ya. Ama biz borsa için anlatıyoruz. Aynen. Borsa içinde de bunu yapabileceğin tek seçenek marjin var. O yüzden vadeli taraftaki fonlama eksi ise ya da işte tersini yapacaksın. Eksi ise longlayacaksın. Artıysa shortlayacaksın. Ki fonlamadan para alacaksın. Pozisyondan zarar etmemek için de aynı pozisyonun büyüklüğünün tersinde marjin tarafta gidip o işlemi açacaksın. Ya da longsa spotta direkt alabilirsin. Ya da longsa spotta da alabilirsin. Olay bundan ibaret. Yani marjin tarafta ya da spotta bir fonlama olmadığı için amacın senin bu pozisyonu hatchlemek. Hatchlemeyi de şöyle yapacaksın. Kaldıraç tarafta yaparsan iki tarafa da fonlama alacağın vereceğin için 0'a 0 çıkacaksın. O yüzden onu ya marjinde ya da spotta bir şekilde aynı büyüklükteki pozisyonun tersini açacaksın. Bir arkadaş Telegram grubumuzdan yazdı bize. Bu arada bizi uyandırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hatta ismini de söyleyelim. M.A. Doğru. İsmi de yok. Yoksa normal bir isim olsa söylemezdik. M.A diye bir arkadaş şey yaptı. Bu arada ben geçmiş mesajlarını da okudum. O yüzden böyle rahat konuşabiliyorum. Bu arkadaş yani bizim sıkı takipçimiz de nokta yerlerde yorum atıyor bize. Öyle bir arkadaş. Dedi ki hocam dedi Ethereum work. Doğru. Ethereum work diyebiliriz buna. Ethereum W. Çok basıyorlar dedi vadeli işlemlerde dedi. Bu dedi buna short açılır mı acaba dedi. Bunun üzerine bir kendi kafamızda hemen hızlı bir şekilde, hatta gruba da yazdık. Keşke proje ekibini okutabilsek de o çok mahreme girer. Onu okutmayacağız tabii ki. Bunun üzerine bir yaklaşımda bulunduk. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Evet, Ethereum Work şu an 8.74 dolar. Bundan belki bir ay sonra bu arada şöyle söyleyeyim 30 dolar olacak. Bunu bilemiyorum. Ama günlük. Sonuçta bu trade'i vadeli işlemler piyasasında trade yapılırken arkadaşlar böyle 30 günlük falan yapılmıyor. Öyle girerseniz kaybedersiniz, onu söyleyeyim. Yeah. Major altcoin'lerde yapmıyorsunuz. Bitcoin'de yap 30 günlük. Ethereum'da yap 30 günlük. BNB'de yap 30 günlük. Likidasyonu ayarla yap. Ama sen yeni çıkmış işte Ethereum Work'ten bir işlem yapıyorsan günübirlik düşünmek zorundasın. Yani kârı alacaksın ve çıkacaksın. Ethereum Work'te dedi short açılmaz mı? Ulan baktım şimdi doneler benim kafamda. Kendi yorumumu yapıyorum bu arada. Şu an Ethereum Work 8.76 dolar bu arada. Benim açılış fiyatım da 9.11'miş bu arada. Bu arkadaş uyandırdı. Teşekkür ediyorum kendisine.
Hemen orada bir çağrışımlarda bulundum. Sizin yorumlarınızı da alacağım bu arada. Tersi yorumları da her türlü kabulümdür. Şimdi bu coin niye düşüyor? Bu coin bir kere madenciler dediğimiz adamların elinde Ethereum'ların karşılığında. Aslında madenciler herkesin elindeki Ethereum'ların karşılığında bu coin airdrop olarak verildi. Airdrop'ların çok pis bir huyu vardır. Her zaman bunu anlatırız. Airdrop aldığın zaman satarsın. Yani para paradır dersin. 2 tane mi aldın? 5 dolar mı yapıyor? Satarsın. Ben bu arada yanlış olduğunu biliyorum. O yüzden diyorum ki belki Ethereum var. Belki diyorum bu arada. Spot piyasada alım falan da demiyoruz. Bunu izlememiz gerekiyor ama Ethereum Work belki bir ay sonra 30 dolar olabilir mi? Olabilir. Bu ihtimal dahilindedir ama bunu alıp satacak. Şimdi devreye girmeyen kim var? Bir borsa var. Birçoğu devreye girdi. MXC'de ben vadeli işlem açtım buna. Birçoğu devreye girdi. Kim girmedi? Binance. Ethereum'ların çoğu Binance'da değil midir sizce? Peki Binance'da bununla ilgili bir açıklama yaptı. 2 ile 5 gün içerisinde bu dağıtımlar yapılacak. Ama şimdi bu dağıtımlar yapıldığı zaman bunu paraya çevirmen için senin bunun çekim işlemine açık olması lazım bir ya da Binance'da listeli olması lazım bunu paraya çevirmen için. Bununla ilgili de ekstra bir açıklama yapacağız dendi. Şimdi burada eğer büyük bir para, büyük bir Ethereum kitlesi Binance'daysa Ethereum V dediğimiz, Ethereum Work dediğimiz coin birçok yani büyük bir kısmının airdrop'u Binance'da yapılacak. Bu coin üzerinden bir daha satış baskısı yaratacağı için ben orada temel analiz olarak bu coin'e short açılması gerektiğini düşünüyorum. Ve açtım. Bu bir temel analizdi arkadaşlar. Her zaman doğru çıkmaz. Israrla söylüyorum. Vadeli işlemler tehlikelidir. Bütün paranızı da kaybedebilirsiniz. Onu da ısrarla belirtiyorum. Ben kesin konuşuyorum diyenin ya kahin ya ermiş olması lazım. Ya da yalancı olması lazım. Aynen. Her işlemde mutlaka stop koyuyor musunuz? Ben stop koymam arkadaşlar. Çok nadir stop koyarım. Bunu daha önce de söyledim. Stop bir kandırmasyondur. Birçok pozisyonda. Şimdi şöyle düşünün. Stop niye birçok pozisyonda kandırmasyondur? Benim kendi fikrim yine izahatım. Şimdi buna da birisi dinleyip şöyle diyebilir. Daha stop koymuyor. Stop koymuyorum evet. Yani bu herkesin kendi tercihidir. Yani stop koyan çok mu biliyor? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Zaten verileri gösterdik işte. Karlarımızı işte şeyimizi gösterdik. Yüzdesel olarak. Şimdi şöyle düşünün. Kripto para piyasası hareketli bir piyasa. Oynak bir piyasadır. Dolayısıyla şu çok mantıklı değildir. Yani sen bir tane bu kaçamak bir şeydir. Ben bunu her zaman söylerim. Bu arada kripto paralarla ilgilenen fenomenlerin kaçış yoludur. Şu açıdan kaçış yoludur arkadaşlar. Çok basittir yöntem. Bir coin al %3'de stop koy. %100'de aldın. 97'de stop oluyorsun. Bakın örneğini anlatacağım size. İnsanlar nasıl neyden kaçıyor onu anlatacağım. Bir tane X fenomen. Coin'i al %. 97'de stop koy der sana. Bu coin sonrasında 93'e düşer. Zaten stop olmuşsun. Sonradan bu coin 150'ye çıkar. O ilgili fenomen bir tane tweet atar. Der ki biz bu coin'i 100'den almıştık. Şimdi %150 oldu. %50 kar etti. Ama sen 97'de stop ol dedin. Stop oldu insanlar. Yani stop oldu ya 97'de. Artık o insanların o coin'i yok. Normalde senin de olmaması lazım. Sen insanlar eğer %3'te stop ol diyorsan onlar oldu zaten. Yani bunu bir kenara atın. Bunu yapan birçok insan var. Ama tam tersi senaryoyu düşünelim bu insanlar için. %100 aldı 97'de stop ol dedi. Zaten 50'ye düştü. 50'ye düştüğünü düşün. Birçok insan yazıyor. Ben 97'de stop ol dedim. Bu garanti yöntemdir arkadaşlar. Yani bir fenomen. Ben de bu yolu izler miyim? İzlemem bence. Ama artık 3 senedir bu işi yapıyorum. 4 senedir bu işi yapıyorum. Benim de sinirlerim artık en üst safhaya geldi. İnsanlar bazen mecbur ediyor. Ben yine yapmamakta direniyorum ama bu yol uyanıklık yoludur. Çünkü dersin ki 100'den 50'ye düştü. 97'de ben zaten sana stop ol dedim. Oh ne güzel. Kurtuldum. İki yönlü de laftan kurtulur. Bu arada bu stop olayını anladınız değil mi? Stop dediğiniz şey fenomen korumasıdır arkadaşlar. Stop fenomen korumasıdır. Yani ben herhangi bir coin'i şu an size WhatsApp diyorum Twitter'dan yollayıp
Twitter'da günde yüzlerce coin söyleyebilirim değil mi? Stoplu. Stoplu. Çok basit. %2'ye stop koy değil mi Berkay? Çok kolay. Berkay bu coin'i al. Kesinlikle hocam. %2'ye stop koy. Düşerse zaten stop koy dedim. Stop olduk. Yükselirse zaten al dedim. Her türlü kazanan biz oluyoruz bu şey. Her türlü kazanan ben oldum. Ne güzel. Bu mantığı inşallah anlamışsınızdır. Buna göre değerlendirme yaparsınız. Hiç böyle merch şeyi beklediğim gibi olmadı aslında benim açımdan ya. Herkes böyle haftalarca, aylarca merch konuşuldu. Merch gerçekleşince beklentinin altında kaldı galiba. Merch gerçekleşti. İnsanlar farklı bir şey bekliyordu sanki herhalde. Ya orada biraz beklentide al, haberde sat mottosu işledi gibi ama merch biraz daha geniş zamanda anlaşılacak ve değerini ortaya koyacak bir durum. Aynen Genel öyle. anlamda merch bu arada Ethereum için çok şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Bir kere piyasadan Ethereum silinen bir hale geliyor Ethereum. Belirli bir güveyin üstünde. Uzun zamanda illaki bu fark eder ama kısa zamanda dediğim gibi beklenti aldı insanlar, haberde sattı gibi oldu galiba. Olmayacak şeylere bahsettiğin zaman mesela olmazsa adam seni daha çok savunuyor. Olmazsa? Olmuyor ya zaten. Olmayacak şey zaten olmaz. Ha evet. Olmuyor mesela. Olsun hocam. Arkandayız diyorum. Ben okuyorum bu arada. Bize demiyorlar da. Okuyorum mesela. Olsun hocam. Arkandayız. En azından denedik. Evet doğru. Adam ne bileyim 100 sallıyorum şu anda. $100'dan Luna alıyor. Yok oluyor. Olsun hocam. Biz şansımızı denedik. Sonuçta sen de battın diyor. Adam artık hiç batmadı. Adam o coin'i almadı bile mesela. Bu arada ben bir tane de kendi şeyimi söyleyeceğim. Takipçilerimle benim aramda hiçbir şekilde şey yok biliyorsunuz. Ama saçma sapan da şey yapmayın. Böyle yorumlamayın bu şeyi. Ben Wu'ya arkadaşlar. WO'ya long açtım bugün. Bir açalım Ertuğrul onu. Saçma sapan girip de likide olursanız ben karışmam. Ettiğiniz kar benim değil, ettiğiniz zarar da benim değil bu arada. Ben kendi açtığım işlemi söyledim. Arkadaşlara da söylemiştim zaten. Burada bir temel analiz yaptık. Şöyle bir temel analiz yaptık. Bugünlerde marketing çalışmalarını arttırdıklarını gözledik. Şu an 0.14.488'miş. Marketing çalışmalarını arttırdığını gözledik. Bunun birincisi bu. Birçok kişiyle iletişime geçmişler. Bizde de geçtiler. Birkaç işte Twitter'larına vesairelerine haber gördük. Bir şeyler için uğraşıyorlar, çalışma yapıyorlar. Bir de coin çok dibe düşmüş. Dip derken şöyle, bir coin'in dibin dibi yoktur arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani buradan 10 kat da düşer. Onu bilemem ben şimdi. Ama böyle bir şey yaptım. Temel analiz sonrasında. Arkadaşlar bir pozisyon şöyle söylemiyoruz. Söyleme icabı duymuyoruz. Çünkü senin risk eşinle benim risk eşim farklı. Sen açarsın bir dakika sonra senin 5 doların vardır. Az önceki arkadaşa ithafen yine. Senin 10 doların vardır. Likide olursun. Benim 60 dolarım var. Likide olmam. Öyle düşünebilirsin. Biz kendi yağımızda kavrulup bunu da izleyiciye aktaran bir ekibiz arkadaşlar. Biz öyle çok uçtuk kaçtık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Şu kadar para kazandık. Bu kadar para kazandık. Çünkü bu çok kandırmasyona giriyor. Şöyle kandırmasyona giriyor. Dediğim gibi ben mesela çok para kazanmış olabilirim, sallıyorum. Ya da sen Halil abi çok para kazanmış olabilir. Bu önemli değil. Ekip içerisinde mesela aynı pozisyonu açıp birisinin 10 dolar kârda olup birisinin 2 dolar zararda olduğu pozisyonlar da oluyor. Sonuçta aynı anı tutturamıyorsun ya da onun riski işte parası fazla, parası az. Mesela biz o işlemleri açarken ona göre açıyoruz. Dolayısıyla bu kadar büyük bir topluluğu yönetiyorsan işte 86 bin aboneli bir kanalda sürekli işlem açarsan bu canlı yayınları mesela 250-300 kişi takip eder. Seninle birlikte canlı yayında işlem açar. O çok riskli bir şey. Çok da saçma bir şey bu arada. Piyasaya etki edecek de bir şey. Özellikle bu işlemlerde başarılıysan çok daha fazla etki eder. Bu piyasayı manipüle etmektir. Bu piyasanın algısı dışında olan bir şeydir. Evet, karşı tarafa hoş gözükebilir ama bizim karşı tarafa hoş gözükmek gibi bir gayemiz yok. İşte biz zaten her zaman kendimizi kripto tarafının Wikipedia'sı olarak tanımlıyoruz. Biz bilgi veririz. Konuları anlatırız. Para kazandırmak, kaybettirmek gibi bir gayemiz yoktur. Bunun üzerine bir yayıncılık serüvenimize devam ediyoruz ve devam etmeye çalışacağız inşallah. Evet hadi canlı yayına son veriyoruz. Bütün illerimize selamlar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hep böyle güzel yayınlar olsun. Türkiye hep böyle güzel olsun. Hepimiz dostuz, arkadaşız. Para, mülk, bu boş yerin. Dostluk bakidir.
Mesela biz birçok ilde çok iyi dostlarımız var. Bunu hep bu şekilde sağladık. Böyle olmaya devam edelim. Gayet güzel muhabbet ettik. Kripto ile ilgili de konuştuk yayının başında. Yayının başını izleyen zaten böyle o bilgi dolu bir yayın. Yayının sonuna gelince yemekti, bilmem neydi, öyle bir yayın oldu ama güzel bir yayındı. Hepinizi çok seviyoruz. Güzel günleriniz olsun inşallah diyoruz. İlerleyen canlı yayınlarda görüşmek üzere. En kısa zamanda da Trabzon'a inşallah geleceğiz. Selamlar herkese.